Yakın tarihe damgasını vurmuş Vietnam Savaşı ve Vietnam Ulusal Hareketi'nin lideri Ho Chi Minh, o zamanlar Fransızların Hindiçini olarak bilinen Fransız sömürgesi Vietnam'da doğmuştur. Sarayda çalışan babası, Fransız yönetimine karşı eleştirilerde bulunduğu için kovulmuştur. Bu, küçük Chai'nin aklında yer etmiş ve hem monarşiyi hem de sömürgecileri yerle bir etmeyi o günlerde kafasına koymuştur. 21 yaşında bir Fransız gemisinde iş bulur ve tüm dünyayı gezer. Londra ve Paris'te yaşayan Ho Chi Minh, Fransız Komünist Partisi'nin kurucu üyelerinden biri olur. Dünyanın pek çok yerinde temizlik işleri, aşçılık ve yamaklık yapan, bir süre New York Harlem'de bulunan Ho Chi Minh, Amerika'daki siyahlara yapılan muameleyi görünce büyük bir şok yaşamıştır. 1923'te Moskova'ya giden Chi, Lenin'in dünya çapındaki devrimi gerçekleştirmek için kurduğu komitelerde eğitim görür. Ardından soluğu Güney Çin'de alarak sürgündeki Vietnamlıları bir devrimci ordu altında toplamak için kolları sıvar. 1930'a gelindiğinde Hindiçini Komünist Partisi'ni kurmuştur. İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla Japonlar 1944 yılında Vietnam'ı işgal eder. Bunun üzerine Ho Chi Minh vatanına geri dönerek Komünist Bağımsızlık Hareketi adına Siyah Giyen Adamlar adı verilen 10.000 kişilik gerilla ordusuyla Japonlara karşı savaşmaya başlar. Savaş bitince Japonlar yenilir ve Ho Chi Minh ülkesinin bağımsızlığını ilan eder. Ancak Fransızların oradan çekilmeye niyeti yoktur. Ho Chi Minh bu kez Fransızlarla savaşmaya başlar. 1946'da başlayan savaş 8 yıl sürer ve sonunda Fransızlar Cenevre'de barış görüşmeleri yapmak zorunda kalır. Soğuk Savaş mitlerinden biri daha gerçekleşir ve Kore gibi Vietnam da kuzey ve güney olarak ikiye bölünür. Ho Chi Minh, kuzeyin devlet başkanı olmuştur, ancak kafasında tek bir düşünce vardır: Vietnam'ı komünist idare altında birleştirmek. 1960'ların başında Kuzey Vietnam destekli gerillalar, tarihe Viet Cong olarak geçecek şekilde Güney Vietnam hükümetine sürekli saldırılar düzenliyordu. Komünizmin yayılması ihtimaline karşı ABD, Güney Vietnam'dan desteğini eksik etmez. Ancak bu iş uzaktan yardımla olmayacağını anlayan Amerika Birleşik Devletleri, her geçen gün Vietnam'daki Amerikan askeri personel sayısını artırır. 1965 yılından itibaren bu durum tam zamanlı bir savaşa dönüşür. ABD ordusu, Vietnam'a 7 milyon ton bomba atmıştır. Bu da 2. Dünya Savaşı'nda atılan bombaların 3,5 katıdır. Ancak Ho Chi Minh ve adamları pes etmemiştir. Ho Chi Minh bir konuşmasında, "Sizden öldürdüğümüz her bir kişiye karşılık bizden 10 kişiyi öldürebilirsiniz ama bu şartlarda bile kaybeden siz, kazanan biz olacağız," demiştir. Ho Chi Minh 1969'da ölür ancak Viet Cong'lar mücadelesine devam eder. Nihayetinde Kuzey Birliklerinin Güney'in başkenti Saigon'u 1975 yılında almasıyla şehrin adı Ho Chi Minh City olarak değiştirilir. Klasik bir ifadeyle kendisi ölmüş ama hayalleri gerçek olmuştur. Yakın tarihe damgasını vurmuş Vietnam Savaşı ve Vietnam Ulusal Hareketi'nin lideri Ho Chi Minh, 30 yıl boyunca Vietnam Ulusal Hareketi'ne liderlik eden, önce Japonlarla, ardından sömürgeci Fransızlarla ve son olarak Amerika'nın desteklediği Güney Vietnam'la mücadele eden günümüz Vietnam'ın kurucu lideridir. 1954'ten ölümü 1969'a dek Kuzey Vietnam Devlet Başkanlığını yürütmüş, Amerika'nın yenemediği ender isimlerden biri olarak tarihe geçmiştir.